Devam edelim. Gökhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatime, eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ücuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Şimdi burada eski Said diyor ya, bu meseleyi tam böyle üstadın eski durumu, eski hali, eski vaziyeti nasıldır? Bunu derinlemesine bir düşünmek lazım. Şimdi ben hem Beşleme diye bir roman okuyorum, hem de Külliyat Devirme'de Tarih-i Hayat okuyorum. Bir de onun haricinde çok fazla makale okuyorum. Üstadla ilgili abilerin anlattığı hatıralardan dinliyorum, ediyorum. O yüzden üstadın o birinci dönemi benim kafamda biraz fazla diri halde şu an. Özellikle Beşleme dediğim roman Tarih-i Hayat'ı böyle sanki ayrıntılı bir şekilde barındırmış. O yüzden kafamda çok güzel canlanıyor. Bir de biyografi değil de roman şeklinde yazılmış. Çok hoşuma gitti. O yüzden böyle kafamda 1. Said dönemi çok ciddi yer oluyor. 1. Said'i anlamak istersen muhakemat oku. Tüm allamelere meydan okuyan bir adam göreceksin. Çocukluğunda bile Siirt'te medrese talebeleri ona meydan okuyunca o hocasına bu durumu anlatırken hocam söyleyin ikişer ikişer gelsinler diye beyanda bulunuyor. Talebeler çok uğraşıyor çünkü ufak yaşta inanılmaz bir zeka var. Her gittiği medresede medrese hocasını ilzam edecek bir talebe düşün. Öyle bir zeka düşün. Hem bu zekanın, hem bu fedakarlığın, hem bu fütüvet ruhunun, hem bu unutmama özelliğinin bir bünyede bulunması, hem pozitif ilimler hem de dini ilimlerin bir bünyede mezcetmesi ve bununla birlikte inanılmaz delikanlı bir gönüle sahip olma pek görülmüş bir özellik değil. Böyle olunca ufacık yaşta ta Siirt'te medrese talebeleri bile onu çok kıskanıyorlar ve çullanmaya çalışıyorlar. Hoca öğrenince ne oldu diye sorunca hocam söyleyin ikişer ikişer gelsinler. Üstadın böyle işte eski Said ne onu anlamak lazım. Böyle çok macerası var. Yani bir yerde bir kavga görüyor böyle. Stratejik hesap yapıyor diyor yani ben bunların hepsini indiremem diyor ama bakıyor böyle bir tanesine aha diyor kavgada en kuvvetli en iri bu diyor. Ben bunu indirirsem diyor kavga biter. Herkes şaşkınlıktan kavga bitiyor. Bir yerde de yanılmıyorsam Van'da böyle iyice halkı körüklüyorlar üstada karşı. Körükleme sebeplerinin tek kelimeyle özetleyeyim haset. Üstada haset duya bütün halkı körüklüyorlar. Üstad çıkıyor bir caminin minaresine çıkıyor. Minarelerde de böyle çelik olur yani etrafı çevrili. O çeliğin üstüne çıkıyor. Onun üstünde yürüyor diyor ki Şark halkı kahramanlığı çok sever diyor. Ben burada yürürsem onlar da bu kahramanlıktan dolayı bu mekanı terk ederler diyor. O böyle demirin üstüne yürüyünce herkes diyor ki ne yapacak bu adam düşecek başımıza kalacak diye hepsi dağılıyor gidiyor. Böyle üstadın çok kahraman şekilde tavırları var yani ta çocukluktan beri o eski Said dönemi dediğimiz o damarları yerinde. Çocukluğunda Ararat Dağı'nın patlamasını rüyasında görüp tüm cihana dağılan nur görüyorum demiş. Ve bu nurdan Risale-i Nur'un olduğunu işaret etmiş ve bu Risale-i Nur dediği olay o kadar ilginç bir şey ki kendisinin 10.000 defa okuduğu yer var. Haşir Risalesi mesela. İlginç. Eski Said deyince bu ve bu tarz şeyler aklımıza gelse iyidir. Devam edelim. 1. fıkra. Fıkra deyince şu demekti değil mi? Bir tekrar edelim. Nota desek ne olur? Maddi olur. Peki remiz desek ne olur Zilan? 1. remiz, 2. remiz, 3. remiz. Derin mana. Derin manalar veriyor demek. Peki fıkra desek ne olur Barış? O kadar kesin yani 2 kere 2 4 eder derecesinde kesin bir bilgi var ama nefis bunu kabul etmediği için gülecek bir durum. Evet o yüzden de üstad fıkradı yani. Bir abinin yorumu bana hoş yorumlar olarak geldi. Sizinle de paylaştım. 1. fıkra buyur. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i Şimdi ispat... burada madem eşya var diyor ya. Ya üstadın tabirleri çok ilginç ya. Madem eşya var yani önce bunu kabul edelim falan. Yani bunu da mı kabul etmek lazım? Kabul etmek lazım. Çünkü sofistayı denen bir güruh var. Ne demek? Her şeyi reddeden. Değil mi? Adama desen ki şu suyu verir misin? Ne suyu? Ben su görmüyorum. Her şeyi inkar eden. Ya bugün nasılsın? Bana mı dedin? Ben yokum ki falan böyle. Sofistayı bir grup var. Üstad diyor ki bu sofistaylar ateistlerden daha zekidir diyor. Çünkü eşyayı kabul edip Allah'ı inkar etmek gülünebilecek bir şey. Sofistayı adam eşyayı da inkar ediyor ki iş oraya gitmesin diye. Üstad diyor ki daha akıllılar diyor ateistlerden sofistaylar. Şimdi bak konuya girişe bak 1. fıkrada. Madem eşya var. Hani önce orada bir mutabık olalım. Yani biz bazen bir cümle konuşurken çok ihtiyatlı konuşuyoruz ya. Hatta yeni gelen biri anlamıyor. Çünkü üstadda da o kadar çok macera var ki. Konuşmasının ta girişi bile ağdalı. Madem eşya var. Var mı? Bak ona göre ilerleyeceğim falan. O yüzden cümleler çok derin manalı aslında yani. Madem eşya var konusu normal bir insanın kullanacağı bir günlük konuşma tarzı değil. Mesela şimdi ben acıktım. Muhammed abi madem lahmacun var. O zaman o lahmacunu yapan bir usta da var. Ve rica etsem sofra kurar mısın falan. Değil mi abi çok gereksiz şey gibi oldu değil mi? Giriş. Hiç kullanmayacağımız bir şey. Ama üstad böyle başlamış konuya. Yani
kainatta gördüğünüz mahlukat vesaire diye burada başlamamış. Burada sofistayları hesaba katmış. Artık nasıl ince mana yakaladıysa burada. Madem eşya var ve sanatlıdır. Bak burada önce anlaşalım diyor. Eşya var ve sanat. Eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Şimdi burayı birinin evi gibi düşünün. Tamam mı? Burada da bu manada diyor. Kardeş her şey birinin olması lazım. Her şeyden kastı ne? Sen, anan, atan, deden, atomun, partikülün, ağacın, böbreğin, dalağın, gezegenin, gökyüzün, güneşin, yıldızın, ayın. Her şey birinin olması, anladın mı? Her şey deyince böyle biraz şumullu düşünmemiz lazım. Evet. O vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Her şey birinin olmazsa her bir şey bütün eşya kadar, kainat kadar müşkül ve ağır olur. Anlayabildiniz mi? Şimdi şöyle, neden her şey müşkül ve ağır olur? Çünkü her biri birbiriyle ciddi manada alakadar. Bugün bir insan elma yemek isterse eğer, o elmanın oluşumu için buluta da ihtiyaç var mıdır? Yağmura da ihtiyaç var mıdır? Var. Yeryüzünde yanılmıyorsam karbon oranı %1'dir, değil mi? Geri kalanı basınçla denizde kireç taşı oluşuyor. Peki o %1'lik karbon oranının dengesinin kalmasına ihtiyaç var mıdır? Vardır. Yıldırım azotu toprağa besliyor. Doğru mu? Azotu yıldırımla toprağa besleniyor. Buna ihtiyaç var mı? Var. Peki dünya 1670 kilometre bir hızla, hiç ses vermiyor ama ilginç. Ve bu dünyanın dönüş hızı da lazım mı? Lazım. Güneşin periyodik hareketlerine, doğmasına, batmasına devam etmesi lazım mı? Lazım. Canımız ne istiyordu bu arada? Elma. Bir elma konuşuyoruz ha. Peki bu elmanın oluşması için gravitiyen kuvvetine ihtiyaç var mı? Çekim kuvveti. Peki bu elma için doğadaki ekosisteme de ihtiyaç var mı? Var, yoksa toprakta elmanın oluşumunda gerekli olan mineraller, vitaminler bunlar çıkmaz, sağlanamaz. Doğru mu? Doğru. Bu elmayı benim yiyebilmem için bir elma yemek istiyorum Asamet. Bir elma yemek istiyorum. Atomundan hücresine, yer çekimine, güneşine, gezegenine, dönmesine, çekmesine, itmesine kadar her şey lazımsa benim bir elmaya sahip olabilmem için bütün kainat zorunlu mudur? Bu kainatın muazzam döngüsünde, nizamlı ve intizamlı döngüsünde. Bu döngüden herhangi bir yapı taşı kırılsa ben o elmayı her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Şimdi bir elma için bütün kainat gerekli mi? Peki bir ceylan için de bütün kainat gerekli mi? Peki bir Fatih oyuncunun halk olması için de bütün kainat gerekli mi? Senin gözünü açıp kapaman için de bütün kainat gerekli mi? Yani bütün kainat için bütün kainat gerekli mi? Gerekli. Bir elmanın olabilmesi için bütün kainat gerekliyse elma bütün kainata muhtaçtır der miyim? Bir elmanın olması için bütün kainata muhtaç mıdır o elma? Evet. Peki bütün kainata muhtaç olan elmanın kainat adedince ihtiyaçları karşılanıyor mu? Evet. Bir ceylanın var olması için bütün kainata ihtiyaç var mı? Evet. Peki bir ceylanın var olması için tüm kainata ihtiyaç varken bütün kainat boyunca ihtiyacı karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Furkan'ın da, Mehmet'in de, Hakkı'nın da, etrafta gördüğünüz her şeyin var olabilmesi için bütün kainata muhtaçlar mı? Evet. Kainat adedince ihtiyaçları karşılanabiliyor mu? Karşılanabiliyor. Peki tüm kainata muhtaç olan elma, bütün kainat boyunca ihtiyacı olacak şekilde tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Demek ki kainattaki her şeyin, her şeye muhtaçlığı varsa ve o ihtiyaçlar, o muhtaçlıklar karşılanıyorsa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir karşılayan olmak zorunda. Demek bir elmayı yaratanla bir gezegeni yaratan aynı elden çıkmadıktan sonra bırak gezegeni, bir atomun varlığı için her atomun kainata sahip olan bir tanrısı olmak zorunda. Atom adedince tanrı olmak zorunda aşağı. Hem de nasıl? Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, ol deyince her şeyi oldurabilen, sonsuz irade sahibi olacak ki her istediğini istediği şekilde yapabilsin. Sonsuz hayat sahibi olacak ki bizlere hayat dağıtabilsin. O yüzden bu cümleyi kullandı. Problem var mı cümlede? Burada bütün eşyayı bilmeyenin bir şey yapamayacağını anlatır. Çünkü eşya hem hakim hem mahkum olamaz. Şimdi benim vücudumda var olan bir atomu söyle bakayım Emre. Element de olur. Söyle bakayım. Demir atomu. Benim vücudumda demir atomu var. Ve vücudumda nerede ne yapacağını çok iyi biliyor mu vazifesini? Benden iyi biliyor. Mesela şuralarda bir yerde demir vardır, demir atomu, ama ne yaptığını ben bilmiyorum. Doğru mu? Ben bile ne yaptığını bilmeden kullanırken o demir atomu vazifesini muazzam bir şekilde yapıyor. Peki bu demir atomu danada da var mı? İnekte de var mı? Ceylanda da var mı? Doğada da var mı? Şurada da var mı? Burada da var mı? Sonsuz adet demir atomu her yerdeki vazifesini kusursuz yapıyor. Doğru mu? Sonsuz adet demir atomu her yerdeki demirlik vazifesini kusursuz yapıyor. Bu doğru mu? Afrika'daki demir atomuyla Mersin'de Mehmet'teki demir atomu neden aynı şeyi yapmaya mahkumlar?
Bak çok ilginç. Bu düzene neden uymak zorundalar? Neden kaos yok yani? Her insan aynı şeyi yapıyor mu? Yapmıyor. Peki her demir atomu nasıl demir atomu vazifesini her yerde kusursuz bir şekilde yapıyor? Ya bütün demir atomları sonsuz bir ilme sahip. Danada da, Mehmet'te de, ayıda da, şurada da, doğada da o demir atomu vazifesini kusursuz yapacak. Hem kusursuz bir güce sahip, kudrete sahip, kusursuz bir iradeye sahip, kusursuz bir de şefkate sahip. Benim demir atomuna ihtiyacım olduğunu nereden biliyor da bana bu yardım ediyor? Ya bütün demir atomlarında az önce saydığım sonsuz özellikler olacak ya da bu özelliklere sahip bir tane zat bütün demir atomlarını yönetecek. Az önce saydığım özelliklere bir demir atomu sahipse ben o demir atomuna hakim derim. Neye hakim? Her şeye hakim. Çünkü dünyanın muhtelif yerlerinde demir atomunun vazifesini çok iyi yapıyor. Nereye gitse. Bu sonsuz bir güç, sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade, sonsuz bir yaşam ister. Peki ben bir sual edeyim. Bu kadar gücü elinde tutan, hakim olan bir demir atomu bir dananın kaba etinde, affedersiniz arkasında mahkum kalır mı ya? Anladın mı demek istediğimi? Bu kadar işi yapan bir demir atomu hem hakim hem de mahkum olamaz. Bir demir atomunda bu kadar ekstra şey yapma gücü varsa onun da hem hakim hem mahkum olması beklenemez. Demek kainattaki tüm demir atomları tek bir elden koordine edilmek zorunda. Bu düzenin içine girmek zorunda. Kaos kavramından çıkmak zorunda. Bir ağacı yetiştiren onun meyvelerini kimseye vermez. Şimdi bu kainatın tek bir elde olduğunu neden söyledik? Bir oku bakalım, ondan sonra okuyayım ben de burayı. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Asan ne demek? Kolay zaten. Asan ve kolay olur. Tamam, devam et. Bak şimdi burayı anladık mı? Allah'ın bütün kainatı, bütün eşyayı tek kudret elinde tuttuğunu bize ispatladı. Doğru mu? İyi de neden ispatladı? Cenab-ı Allah senin boğazında giren nefesten tut, Samanyolu galaksisine kadar hepsini tesbih taneleri gibi elinde çevirebilir. Buna muktedirdir. Bunu anladık mı? Anladık. İyi de bunu anlamamın kadere imanıma ne faydası var? Devam. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, Zemini ve asumanı, bastığın yeri ve gökyüzünü madem birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları. zihayat ne demek Cihat? Yani bizler mi oluyoruz? Ceylanlar, geyikler oluyor mu? Evet. Nebatat oluyor mu? Evet. Hayat sahibi. Madem zeminden asumana kadar her şeyi o yaratmış, tabii ki de o zihayatları, devam, Başkalara bırakıp işi bozmayacak. neden? Çünkü bir şey, bir kudret bütün her yere hakimse insanlar için küçük gözüken yerlerde bile kendi esmasının markası olsun ister. Bir ağacı yetiştiren onun meyvelerini başkasına verir mi? Sonuçta bir hacim kıyası yaptığında bir tane ceviz ağaca göre minnacık kalır. Ben sana desem ki ya birader şu minnacık meyvelerini de ver, yani ne olacak, bak kocaman ağaç sende. Ama senin ağacı yetiştirmendeki gaye netice olan meyveyi elde etmektir. Normalde biri dese ki ya 3 kilo 50 gram çocuk ya ver ne olacak? Ben de sana 3 kilo 50 gram kasaptan et vereyim diye. Ama öyle değil işte. Bir ağacı yetiştiren onun meyvelerini kimseye vermez. Kainat bir ağaçsa insan onun meyvesidir. Yani Sinan, kainatta neyi görürsen gör, amacı sensin. Sana hizmet etmek, senin bir şeyleri anlamanı sağlamaya çalışmak. Netice sensin yani. Yaratıcı sana o kadar kıymet ve değer veriyor. Yoksa dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde bir güneşi haydi bakalım böyle saati saatine, dakikası dakikasına doğacaksın, batacaksın ve benim Sinan kuluma hizmet edeceksin diye musahhar eylemezdi. Kainat bir ağaçsa insan onun meyvesidir ve Allah tabii ki onu başıboş bırakmayacaktır. Başkasına vermeyecektir. Devam edelim okumaya. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Şimdi biz bazen
hayattan şöyle garip bir şefkat tokadı yiyoruz Sinan. Mesela Allah bir kulu bize dost ediyor. Biz de çok muhabbet besliyoruz adama yani. Hep böyle aynı şey diyorum. Çukurova çocuğuyuz, Çukurova çocuğuyuz diyorum da işin aslında nefsimiz kötü. Şimdi böyle Allah bir dost gönderiyor. Seviyoruz, ediyoruz, muhabbet besliyoruz. Şöyle böyle bize iyiliklerde bulunuyor, yardımlarda bulunuyor. İnsanlar mantık ile meseleyi anlamış insanların tevhidi artıyor. Ha burada bana bir mesaj, burada bana diyor. Ne diyor biliyor musun abi? Şimdi ben sana şuradan telefon veriyorum İrfan. Kardeşim benim ya, şu telefonum sana hediye olsun, kurban olsun diye telefon uzatıyorum. Ne dersin abi? Bir teşekkür ederdim insan. Peki telefona teşekkür eder misin? Peki Allah bize dost veriyor. Biz niye dosta teşekkür ediyoruz? Saçmalık oluyor. Yani Allah beni daha çok hatırlasın diye verdiği bir sebeple ben Allah'ı daha çok unutuyorum. Kainatın temel amacı benim her yerde Allah'ı birlemeye çalışma sanatım ise, her yerde Allah'ın yardımını görmeye çabam ise, nasıl ağacın dalları elimle. Efsane Finike portakalını veriyor yani. Kıtır kıtır böyle. Aynı şekilde bir dostun eliyle de bir gün sana bir rızık ikram ediyor. Bir gün bir tebessüm ikram ediyor. Ve sen vereni tamamen unutuyorsun. Kainatın her yeri benim esma markamla döşenmiştir diyen bir yaratıcı bunu asla kabul etmez. Benim verdiğim ile benim markamı silemezsin der ve başlar tokatlamaya. Dostluklarda bu tokadı yiyoruz. Haram sevdalarda bu tokadı yiyoruz. Huzurun menbaı, kaynağı, akarsuyun esas gözü, esas menbaı benim diyor. Ama sen haram olduğunu bile bile ya Rab bu kadında ben huzuru buldum diyorsun. Huzurun temeli, esas yeri benim dedikçe sen o esas gözden akan çaylardan su içiyorsun ama bir türlü esas gözü neresi bunu yakalamaya çalışmıyorsun. Ve o suyun sahibi bundan hoşnut olmuyor. Yıllarca böyle etrafındaki sahte gülüşlerle kendini avutmaya çalışıyorsun. Huzuru asıl veren yaratıcıda değil, akrabanda, eşinde, dostunda, malında, paranda, mülkünde bulmaya çalışıyorsun. Bir gün gücün düşüyor, iktidarını yitiriyorsun, etrafındakiler seni kullanmak için oyuncak ediyorlar. Bir bakıyorsun esas kaynaklar bunlar değilmiş. Ama marka sahibinin markasını başka yerlerde imitasyon olarak kullandığından marka sahibi sana dava açıyor. Bir tokat daha yiyoruz. Sanatlı olarak gördüğün her eşyada, bütün mevcudatta, tamamında benim mührüm, benim markam varken o markayı başkalarının imitasyon olarak kullanmasına müsaade etmem. Seni burada tokatlarım diyor ve bizi aslında ufak ufak bizde de Allah'ın markası var. Demek benim de sahibim odur deyip gururdan, kibirden, ucuptan ve riyadan aslında ufak müdahalelerle kurtarıyor. Ney? Kader. Devam edelim. İkinci fıkra. Sen ey mağrur nefsim. Mağrur ne demek? Gururlu nefsim. Üzüm ağacına benzersin. Nefsi neye benzetiyor? Üzüm ağacı. Şöyle bir hayal edelim mi? Ortada bir üzüm ağacı var. Asma asma. Ondan sonra böyle oradan bir salkım yiyoruz. Oradan bir salkım, oradan bir salkım. Ortada bir üzüm ağacı var. Üzüm ağacına benzersin. Anladın mı? Nefsi neye benzetti? Üzüm ağacına. Ortada bir üzüm ağacı var mı? Şimdi senin içine o üzüm ağacı gibi. Düşün. Bakalım ne yapacak orada? Baştan oku. Sen ey mağrur nefsim. Üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme. Furkan, fahirlenmek ne demek? Gururlanma. Devam. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Şimdi senin nefsin üzüm ağacı şekline girseydi eğer gururlanacakmış. Neden? Çünkü üzümü yiyen çok hoşuna gider. Dalında olmayan şerbet o üzümde var. Doğru mu? Allah Allah. Litrelerce o şerbetçikler o üzümlerin ucuna nasıl gelmiş? İnsan buna hayret ediyor. Üzüm ağacının nefsi olsa, kendi olsa. Yani bir üzüm ağacı bizzati kayyum olsa, kendisi var olsa, bizatihi kendisi olsa ben o üzümü yedikçe ona minnet göstermem lazım. Şimdi böyle doğadan topluyoruz. Üzüm ağacının nefsi kapar. Üzüm ağacının bir nefsi olsa. O nefis de zilanın nefsi olsun. Tam üzümü benim bir üzüm tanem bir külçe altın eder diyor. Neden? Kendisine ait çünkü. Şimdi benim nefsimde belli başlı güzellikler var mı? Var abi. Zahiren güzellik var mı? Var. Nedir? Güzel konuşuyor kimisi. Kimisi çok güzel espri yapabilir. Demek bu üzümleri bir takan var yani. Öyle değil mi? Kader bizi neyden kurtarıyor görüyor musun abi? Gururdan kurtarıyor. Ey mağrur nefsim. Söyle bir daha. Ey mağrur nefsim. Üzüm ağacına benzersin. Üzüm ağacına benzersin. Yani üstünde nimetler var. İnsanların gördüğünde, tattığında, ettiğinde hoşuna giden şeyler var. Devam. Fahirlenme. Gururlanma. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Ben bu hakikatleri bilmeden küçükken bile bunu düşünebiliyordum yani. Biz
sınava girmiş bir nesiliz. Ebeveynlerin sürekli böyle ders çalış dediği bir nesiliz yani bizim jenerasyon. Yani orada böyle sınava giriyorum, çok çalışıyorum falan. Öteki adama bakıyorum gerçekten. Yani sınıfta böyle biraz dikkat veriyor, ediyor. O da benimle aynı geziyor, ediyor. Ama o adam çok daha ciddi başarılar elde ediyor. Başkasına bakıyorum. 5 tane müsvedde defter bitirmiş falan. Hala 2 kere 2'ye 3,5 yazıyor falan. Rezil durumda adam. Diyordum ki bu bir Allah'ın vergisi olması lazım diyordum yani. O temel manayı, kullanılabilirlik kısmını Allah veriyor. Hani Lamborghini veriyor, 400 basarsın basmazsın sen de. Ama o şeyi gen programını Allah veriyor yani. Onu net anladım yani. Bir gün bak hakikaten insan baktığında o başarıları kendinden zannediyor. Diyor ki ya bir gün masada oturmuştum diyor. Öyle bir ticaret yaptım ki bugün servetimin temeli orada diyor. Tamam. Beni niye masada o tüccarla oturtup denk getirmiyor Allah? Yani üzümleri tamamen takan. Yani çok ilginç değil mi? Hani kaderin açtığı o yollar sonucunda bunların denk gelmesi. Hani o denk gelme sonucunda bir muvaffakiyet elde ediyorsun ya. Yaptığın tek şey o masada 2 kelam etmek. Zannediyorsun bütün olayları yaratan sensin. Öyle olunca ne diyor insanlar? Bırak kendisini. Diyor ki ya benim babam o kadar zeki bir tüccardı ki bize bu ganimetleri bıraktı diyor. Zekadan tut bir muvaffakiyete, paraya, mala, mansıba. Yani bir adamın tatlı esprilerle etrafında insan kazanması bile ona takılmış bir... Şimdi vallahi Allah'tan takılmış bir üzüm tanesi yani. Senin özüne baktığında o üzümün sapını ısırdığında üzümün tadını veriyor mu? Vermiyor yani. Özünde bile o üzüm şerbetçiklerin içerisindeki o şerbetin lezzeti yokken bana takılmış diye düşündüğün o şeyler sende nasıl olabilir ya? Sana o temel merkezi, o kabiliyetli çekirdeği veriyor. Çekirdekli anladın değil mi? Lamborghini verdim 500-400 bir şey basıyor. Basarsın basmazsın sen de ama verdim yani. Bak şey çok ilginç ama. O üzümler senin değil sana takılmış. Ya şimdi adamın bir tane diploması oluyor. Bugün Fatih 8 ay sonra başkası. Adamın bir tane diploması oluyor. Hayatının en mühim gayesi. Bak adamın en mühim gayesi. Ya şurada duran yazılı kağıdı bile kullanmak istiyorken sana bunca teçhizatı veren Allah o teçhizatı kullanmak ister mi istemez mi? Eskilerin yaptıkları fedakarlıklara bakıyorum. Aklım almıyor. Senin yapman gereken fedakarlıklar senin olmayan üzümleri bazen köşeye koymak ve başkalarına yedirmek. Olmaz. İlle de ben yiyeceğim, ille de ben yiyeceğim. Neden? Çünkü bu nimetler benim elimle verildi. Allah Allah. Bağın sahibi bundan hiç memnun olmaz ya usta. Belki sana taktığı o teçhizatları tamamen kendi yolunda. Tamamen. Yeri geldiğinde adamanı, yeri geldiğinde kendin bir lokma yemeden satmanı istiyor belki de. Bugün dışarıdan izleyen insanların hakikate en ciddi odaklanmasını sağlayan şey bol bol anlatmak mı olacak yoksa bir fedakarlık mı olacak? Fedakarlık. Geçen misafirler geldiğinde İstanbul'dan gelen birinden duydum. Şu kardeşin şu fedakarlığından dolayı hayatımı değiştirmeye de çok büyük rol oynadı diye bir olay anlattı bana. Bir kardeşim bir fedakarlığından. Yani kısacası hani şunu yapabilecekken kendini hizmete vakfetmiş gibisinden ve bir aydır inanılmaz bir program değişikliği yaşamış. Çok büyük hacimli iş yapan bir adam bu. Babama bir cümle demek benim için hayalken şimdi karşısına dikildim ve bu işleri böyle yoğun bir şekilde olmuyor baba ben kabire böyle girmeyeceğim. O da tamam evladım diye bu konuşmayı yapmak yani hayali bile imkansızken yapmış bu konuşmayı. Yapmış abi hamdolsun. Ve burada en büyük kuvveti de fedakarlık eden, üzümleri kendinden bilmeyen bir adamın hayatındaki bir olaydan dolayı almış. Çok güzel bir şey. Demek birisi üzümleri kendinden bilmediğinde bağ sahibi çok razı oluyor. Benim anladığım bu. Üzümleri kendinden bilince de üzüm mayalanıyor, sekir veriyor, haram kalıyor. Değil mi? İkinci fıkra üzüm ağacı. İkinci fıkra. Bırak üzümlerin senin olmayışını, o üzümlerin verimi için bile gübre yemesi gerekiyor. Doğru mu? Üzümlerin lezzetli olması için de gübre yemesi gerekir mi? Hani bırak üzümlerin senin olmamasını, üzümlerin bakımında verimli ve taze olması için bile gübre yemesi gerekiyor. Neden hizmete de tuvaletten başlanmalı? Şimdi anladın mı? Meyvesi lezzetli olsun diye. Aslında burada üstad bir vesveseden de insanı kurtarıyor. Kişi kendisini günahkar bildiğinde bu halde hizmet etmesem daha hayırlı diye vehmeder. Salkımların başkası tarafından takılması ise hem gururdan kurtarır hem bir amaç için kullanıldığını bildirir. Üzüm ağacı yerini terk edemez, sen de edemezsin manasını taşır. Üzüm ağacı yerini terk edemez. Senin o üzümlerini takan, ağacını halk eden de bensem, sen de yerini terk edemezsin manasını taşır. Allah Allah. Üçüncü fıkra. Dine hizmet ettim diye gururlanma. Üçüncü fıkra yazıyor musun Sinan? Hatimeyi unutmayın, nefsi kader ile susturma. O çok önemli. Üçüncü fıkra dine hizmet ettim diye gururlanma. Birinci fıkra sanatlı eşya. Buradan neyi anladık? Her şeyin markası bende, ben en ufağını bile başkasına vermem. İkinci fıkra üzüm ağacı. Üzümleri takan benim, onu da sana vermem. Üçüncü fıkra dine hizmet ettim diye gururlanma. Bakalım. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe
le yueyyidu hazel dine bir reculi facir. Bu bir hadis. Muhakkak ki Allah bu dini facir, çok günahkar bir adamla da teyit ve takviye eder. Sırrınca müzekka Ne olmadığın demek? için Müzekka. Söyle abi. Temiz. Müzekka. Temiz. Müzekka. Temiz. Şöyle elinize falan da yazın. Bugün çok kelime olmadı zaten. İyice aklınızda kalır. He? Temizlenmiş desek daha iyi olur abi. Devam. sen ey riyakar nefsim. Riyakar ne demek? Gösteriş için, başkaları desin diye kahramanlık yapmaya çalışanları kastediyor riyakarda. Şimdi tesbihatta başka bir cümlede Allahümme ecirna miner riyayi riyadan. Allahümme ecirna miner riyayi riyadan ve sumati süma tasannu yani taklitten yapmacıklık, süma yapmacıklık vel ucub amele güvenme, iç beğeni vel fahr gururdan. Süm'a. Ne demek süm'a? Tasannu yani sunilik değil mi? Zaten riyanın alt kümesi diye. İnsanlar için bir şey yapan adam içinden gelenleri yapmazsa, üstad ne diyordu? Birinci niyet değil de ikinci niyet devreye girse diyor değil mi? Bugün şimdi yumurtanın birinci niyeti ne abi? Civciv çıkarmak değil mi? Doğru mu? İkinci niyet devreye girse dur civciv çık diye vursa üstüne ne olur? Kırılır, civciv olmaz. Bizim içimizde de ikinci niyet devreye girdiğinde birinci niyeti ne yapıyor? Kırıyor, perişan ediyor. Birinci niyet ihlas ile birlikte içinden gelmesi gereken samimiyetken ikinci bir niyet devreye giriyor. Samimi gözükeyim, insanların teveccühünü alayım, insanlar beni sevsin diye içinden gelmeyen şeyleri yapıyoruz. Ve yumurta kırılıyor. Yumurta içeriden kırılırsa civciv olur, yıllarca yaşar. Yumurta dışarıdan kırılırsa omlet olur. 1 saat yaşar. İkinci niyet, birinci niyeti öyle darmadağın eder. Vel ucubu vel fahr. Fahrı. Yani gururu az önce konuştuk değil mi? Kendini övmeyi. Ucub ne ucub? Ucub ikiye ayrılıyor. Ucubun birincisi amele güvenmek demektir. Abiler, ameli eksik olan ameline çok güvenir. Şimdi İrfan, sınıftayız abi. Ben de hocayım, okul müdürüyüm. Sen bu sınıfta daha bir ders kaçırmadın. Bir kez yaramazlık yapmadın. Bir teneffüsten sonra derse geç girmedin. Öğretmenlerin gözünde en ahlaklı öğrenci. Bütün dersler pert durumda. Seni geçirebilir miyiz İrfan? Bak üniversiteyi 9 yılda bitirmiş bir abimiz olarak. Bir adamın belli başlı özelliklerinin iyi olması asıl yapması gerekenlerin üstünü örtebilir mi? Örtemez. Şimdi şu birinci yazdığım ucub amele güvenme dediğim adamların genelde durumu böyle olur ve genelde kekotipler olur. Adamın İslam'la ilgili daha namazı yoktur. Abi vallah ağzıma içki koymamışam ya. Kimin hakkında gözüm var benim? Ne yapıyor burada? Yapması gereken o kadar sorumluluk var Ömer. Doğru yaptığını zannettiği, düşündüğü birkaç şeyi sürekli öne sürüyor. Değil mi? Neyden dolayı yapıyor bunu? Birinci ucuptan dolayı. Neydi birinci ucup? Amele güvenme. Abi ben bir kul hakkı yememişim bak biz her kurban bayramı 100 eve et veriyoruz. Et. Hani üzümler de bizim. Biz veriyoruz. Hani Allah bana vermedi ben kazandım. Haşa ona yardımcı oluyorum manasında yani. Ameli eksik olan adam ameline güvenir. Ameli çok güzel olan adam da sürekli tövbe istiğfar eder ve ona güvenir. Allah'ım çok eksiğim. Allah'ım çok kusurluyum affet diye. Ucup ile ameli eksik olan adam ameline güvenip az önceki cümleleri söylerken biz kime kötülük etmişiz falan derken ameli çok güzel olan adam da sürekli tövbe istiğfar eder ve ona güvenir. Allah'ım affet. Sana layıkıyla kulluk edemiyorum. Affet. 100 yıl değil 1000 yıl daha yaşasam sana hakkıyla yürüyemeyeceğim. Affet ya Rab der. O da ona güven. Birinci kısım ucub buydu. Neydi? Amele güven. Ucubun ikinci kısmı çok önemli. İç beğeni demek. İç beğeni ne demek? İslam'ın genetiğinde insanların egosunu en ciddi manada eriten şey meşverettir, şuradır, istişaredir. İslam'ın tam genetiğidir. Ve emruhum şura beynehum diye ayet onlar kararlarını meşveretle, şura ile alırlar derken ayette bunu beyan ediyor. Eskiden insanların bu kadar ciddi bir egosu bu asırdaki gibi yoktu. Neden? Bu kadar imkan da yoktu kimsede. Bir köy evinde 5 hane belki yaşarken şimdi bir hanenin 5 tane daha apartmanı var yer yer. Değil mi? İnsanlar canı ne istese istediğini yapabilecek imkanları olduğundan egoları da maalesef bu ölçüde çok artmıştı. Ucub kaça ayrılıyor? Birincisi neydi? Amele güvenme. Ucubun ikinci anlamı neydi? İç beğeni. İç beğeni sahibi olan insanlar genelde çok tatlı, çok sempatik, görünüşte çok zeki olurlar. Zaten maalesef kendilerini böyle bildiklerinden dolayı kalplerine Allah bu ölçüde zararlar veriyor. Çünkü kendini böyle bilmeyen, güzelliklerini emanet bilen, kendini de emanet bilen insan tahkik ettikten ve teslim olduktan sonra bir grubun içinde istişareyle erimeyi tercih eder. Tesbihatta sürekli bunu zikrederiz. Özellikle ilmi artan ama imanı artmayanlarda kendine müşteri bulabilmek için en ciddi hastalıktır ucub diye yazmışız. Üçüncü fıkrayı bir daha alalım. Sen ey riyakar nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. Muhakkak ki Allah bu dini facir adamla da teyit
ve takviye eder. Sırrınca müzekka olmadığın için Yani insanlar din adına bir şeyler yaptıklarında da değil mi kendilerini çok böyle ferahlamış hissediyorlar. Bir sorumluluk üstünden kalktı zannediyorlar. Hadi bunları geç. Kendilerini kıymetli zannediyorlar. Ama Allah bir recülü facirin, çok günahkar bir adamın eliyle dine hizmet ettirebilir mi? Ettirebilir. Örnekleyelim mi abi? Örnekleyelim. Mesela buradaki hayalhaneme gelip giden birçok arkadaşa biz ne vasıtasıyla ulaşıyoruz? Güvercin mi gönderiyoruz evlerine? Ateşle duman mı haberleşiyoruz? Yok. Peki gidip kapı kapı mı çalıyoruz? Neyle yapıyoruz bunu? Sosyal medyayla. Peki sosyal medya vasıtası olarak kullandığımız şeyler, mesela örneğin şu telefonda dahil olmak üzere, şu televizyon, şu ışıklar dahil olmak üzere, birçokları Allah'a itikadında, imanında, tevhidinde problem olan adamlar mı? Evet. Yani recülü facirler mi? Evet. Peki Allah onların eliyle çok güzel hizmet ettiriyor mu? Evet. Devam et. belki sen kendini o recülü facir bilmelisin. Evet. Belki de sen olsun gerçekten de. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü. Bugün Allah'a karşı hizmetler ettim ya. Benim çocukken aldığım nefesin şükrü o olarak yeter. Gururlanabilecek hiçbir şey yok ortada. Yani bana sorarsanız açıkçası Allah'ın bir kulunu dinine hizmet ettirmesi şeref olarak bile yeter bence. Şu kainatta nübüvvetten, peygamberlik mesleğinden daha yüksek bir meslek grubu tanıyor musunuz? Değil mi? Ne kadar yarıştırmaya çalışsak da daha yüksek bir meslek grubu mevcut değil. Allah seni böyle bir meslek grubunda kullanıyor ya. Bundan daha büyük gururlanabilecek ikinci bir şeref olamaz. Ama haşri ve ahireti güzel tefekkür edemeyen de bunu anlayamaz. Devam. Ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i sanat bil. Ücub ve riyadan kurtul. Vücut ve riyayı da konuştuk mu? Konuştuk. Üçüncü fıkrada bir problem var mı? Yok. Problem şu var. Bir insan bu kadar ince ince meseleler açık ve aşikar bir şekilde bahsedilmişken hala kendindekileri kendinden bilse, kadere teslim edemese güzellikleri, işte buna anca dönüp gülünür. Bunun adına da fıkra denir. Durum bu. Devam edelim. 4. fıkra. Marifeti kazan. 4 marifeti kazan. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Hikmet. Burada hakiki hikmet diyor. Yani bir adam dünyada kendi işi için menfaatli davranabilir. Bu hikmetli olur, değil mi? Acayip haram bir ticaret yapar. İnanılmaz bir para kaldırır. Dışarıdan baktığında doğru hamleleri yaptığın için bu hikmetli olur. Ama hakiki hikmet seni ahirette işine yarayacak bir şey olması lazım. Hakiki kelimesi geçince ne diyorduk? Sanki perde-i gayb açılmış ve şu an ahiretteyiz. Bu yüzden Bediüzzaman'ın kullandığı kelimeler çok seçici geliyor bana ya. Şu başta da çok şaşırmıştım. Madem eşya var. Yani değil mi? Çok ilginç bir girişti. Şimdi de hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen. Hakiki yani Serkan'cığım. Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Gerçekten bunu istiyorsan en kıymetli şey nedir? Marifetullah. Neden? Allah'a yaklaştıran o demiştik. Doğru mu? Bir daha söyleyeyim, bence çok önemli. Allah'a yaklaşma ne demek? Bunu konuştuk. Allah'a maddeten yaklaşabilir miyiz koyuncu? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü haşa zamandan ve mekandan münezzehtir. Peki Allah'a manen yaklaşabilir miyim Akif? Hayır. Çünkü bir mertebesi yok ki ben manen mertebe atlayıp da haşa ona yaklaşabileyim. O zaman Allah'a yaklaşmak ne demektir? Marifetullah denen Allah'ı tanıma ilminde terakki etmek ve onu anlamada, onu tanımada birkaç perdenin daha yırtılması. Bu perdeler yırtıldıktan sonra ortaya Hazreti Ali'nin sözü gibi bir söz çıkar. Ne diyor? Perde-i gayb açılsa benim yakinim artmaz diyor. Ben yıllardır şöyle düşünüyorum. Risale-i Nur'daki bir cümleyi kalbe almak demek, sonsuz kasırlar kazanmak demek İrfan. Hani bu dünyada seninle İrfan 5-10 yıl mücadele edelim, birer araba birer ev alalım. Burada bir cümleyi kazanmak sonsuz saraylara elde etmek demek. Ve o sarayların içerisi sonsuz mutluluk ve sonsuz huzurla dolu. O yüzden ben bunun hakkını veremesem de buradaki bir cümleyi anlamak kainattaki en kıymetli şeyden bile daha kıymetli. Bunu iyi biliyorum. İş dünyamda bunun yeri var. Ve bana sorsanız perde-i gayb açılsa dışarıdaki insanlara kader okuması cihetinde bu kapı açılmışsa eğer, hayalhanem kapısı, ve o insanlar bunu güzel değerlendirmemişse, şu sandalyede 10 dakika bir ders dinlemek için ellerinde en kıymetli neleri varsa onları feda ederler. Bunun 10 dakikasını dinleyip sonsuzumu kurtarmam lazım. Neyim var neyim yoksa elimden alın ama bu 10 dakika şu sandalyede oturmam lazım. Oturduğunuz sandalyeler o kadar kıymetli sandalyeler. İnanın o kadar kıymetli. Vakit geçip perde-i gayb tamamen aralandıktan sonra koca dünyada yaşadığımız ömür 1 saat gibi geçecek Sinan. 1 saat gibi geçecek Sinan. Ve anlayacağız ki saçımın teli adedince başım olsa her birini bir günü feda etsem bu hakikatleri kazanma, bu marifeti kazanma yolunda azmış. Değil diplomalar, değil dikkati feda etmekler,
Değil nefsi gururu feda etmekler. Öyle yüce hakikatler işte. Ya. Devam. Çünkü bütün hakaiki mevcudat ismi hakkın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Başta bir şey okumuştum. 1, 2, 3. fıkrada bizi ucuptan, gururdan kurtarıyor. 4. fıkrada da kainatın esas sahibine her şeyi veriyor. Az önce sanatkardan, efalden bahsetti. Bir bakalım. Sinancığım, bilgisayardaki dataları düşün. Şimdi bilgisayarda mesela bir kelebeğin fotoğrafı var değil mi? Bir JPEG açtık, bir kelebeğin fotoğrafı var. Altına baktığımızda aslında şu var. 0111001. Doğru mu? Bir data var, bir kod var. Açtık bilgisayardan. Gerçekten de ilginç bir şey yani. Şu an çekilmiş videomuzu bilgisayardan izliyoruz. Gerçekten çok garip bir şey. Bir ekrandan bir şey yazıyor yani. Komik bir şey yani. Ama o izlediğimiz mesela bugün attığımız sokak röportajı var ya. O ne biliyor musun Sinan? 011110000 diye kodlamalar yani. Bilgisayarda data neyse eşyada esma olur. Şu an şu duvar sert duruyor değil mi? Benim tenimde ise bir yumuşaklık var. Baktığında aynı atomlardan terkip olmuşlar, benzer atomlardan. O niye sert, bu niye yumuşak? O bilgisayar hani bir oyunda da duvar kuruyorsun ya 0001110 diye kodluyorsun. Bir bakıyorsun oyunda hop bir duvar çıkmış Counter Strike'da. Bu duvarda 0111110 kodlamalarıyla kayyumun sert kıvamı kodlanmış. Benim elimde de biraz daha yumuşak kıvamı kodlanmış. Suda ise birbirlerinden ayrılabilen, havada ise daha seyyar, daha rahat bir şekilde gezebilen kodları kodlanmış. Baktığında bilgisayarda data neyse o data kodlarını giriyorsun ya abi 01110 bir bakıyorsun kelebek 01110 bir bakıyorsun yazı yazmışsın 0011 bir bakıyorsun Batman'in filmini izlemişsin. Bir bakıyorsun bomboş bir kağıtta yazı yazabiliyorsun. Neyle? Yine datayla. Bilgisayarda data neyse 0011 o kodlar neyse eşyada da esma olur. Bu suya ne kadar yakındır? Uzak değil ki yakın olsun. Su yok olsa buz da yok olur. Demek buzun kayyumu sudur. Yani buzu ayakta tutan sudur. Bu suya ne kadar yakınsa Allah da şah damarına o kadar yakındır. Demek benim kayyumum Allah Azze ve Celle'dir. Meratibi esma zuhurat mertebeleri şudur. Esma işlendikçe zuhur etme, senin gözünde zahir olmasının eşyanın mertebeleri vardır. Eşyadır ama sudur. Farklı eşyalar tecelli eder. Buzda bir potansiyel enerji var mı? Ama enerjidir. Biraz daha altına inersin. Atomların da altına, atomlar arasındaki akışkanlığı dolduran madde ne maddesi deniyor? Esir maddesi deniyor. Bir bakıyorsun enerjidir ama esirdir. Peki esirin yapı taşı olarak neyi söylüyorlar? Nur-u Muhammedidir ama onun da altını kazdığında ne çıkıyor? Esma çıkıyor. Bilgisayarda iş yaparken nasıl altından data çıkıyor İrfan? Değil mi? Mesela fotoğraflara baktığında aslında katman katman. Değil mi? Photoshop öyle yapılıyor yanılmıyorsam. Bir katman kaldırıyorsun background'a gidiyor. Bir katman kaldırıyorsun rengi gidiyor. Bir katman kaldırıyorsun bir şey gidiyor. Katmanı kaldırıyorsun. Bir bakıyorsun altından 0110 kodlamaları çıkmış. Doğru mu abi? Eşyanın bir katmanını kaldırıyorsun. Suymuş. Bir katman kaldırıyor. Bir katman daha kaldırıyorsun. Allah Allah atomların arasında esir madde çıktı. Bir katman kaldırıyorsun. Esirin yapı taşı Nur-u Muhammed'im diyorsun. Bir katman daha kaldırıyorsun. Meğer esmanın kodlaması varmış. Allah Allah. Kainatı hikmet lisanı ile, hakikat cihetiyle yani ahirete yarayacak cihetle bakmak istersen eşyanın altındaki esma hakikatini, esma kodlarını görmek zorundasın. Çünkü bütün hakaiki mevcudat ismi hakkın şuatı ve esmasının tezahüratı. Anladın mı? Gördüğünüz sudur, buzdur, enerjidir hepsine İrfan esmanın tezahüratı. Değil mi? Biz daha az önce neyi işlemiştik İrfan? Zuhurat mertebeleri. Doğru mu? Ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri. Cevheri yani yaratılmamış. Mesela Kur'an-ı Kerim yaratılmış mahluk mudur? Hayır. Allah'ın kelamı ezelisidir. Peki bizim içtiğimiz çay yaratılmış mıdır? Evet yaratılmıştır. Yaratılmamış şeye cevheri denir. Yaratılmış şeye de arazi denir. Arzi de diyorlar. Her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır. Az önce kazdığımızda esirin altından da esma hakikati çıktı değil mi? Bilgisayarda data neyse eşyanın en dibini kaz. Ömer ne çıkacak altından? Esma çıkacak. Demek Allah Azze ve Celle'nin günlerle varlığı bu odada mıdır? Hayır. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Peki bu odada neyi vardır? Esmasının tecellisi değil mi? Bir sanatkarın boyası gibi şu odada gördüğün ben dahil, sen dahil, şişe dahil her şeyi esma boyasıyla boyamıştır. Kim? Allah Azze ve Celle. Kim? Sani Zülcelal. Güzellik sahibi o sanatkar. Ve hakikatine istinad ederler. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir.
Yani o esma hakikatine, yani burada hakikat diyor, hani ahireti belki kastediyor, ben esma hakikati diyeyim. Buna dayandırmadıktan sonra Ramazan baktığın bakış açısında bile hiçbir mana mevcut değildir. Sahabe için çok zikredilen bir cümle var. Diyor ki eşyanın arkasındaki esmayı görür diyor. Yani bu nazarla biri baksa, bir, eşyadan değil esmanın sahibinden mutluluk bekler. İki, kendi üstündeki üzümlerin de kendisine ait olmayıp o esmanın sahibine ait olduğunu idrak eder. Üç, kainattaki bütün eşyanın sahibi olan zat bendeki üzümlerde de kendi markasını görmek ister. Ben kendimi üstüme alsam, gurur etsem, kibir etsem bana zulüm olur der. 20. sözün ahirinde şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Şiir gibi dinlesene, çok güzel ya. Ben okuyabilir miyim? Ey nefis, eğer şu dünya hayatına müştaksan, müştak aşık değil mi? İştiyaktan geliyor değil mi? Müştak, iştiyak sahibi. Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan, ölümden kaçarsan, katiyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşeredir, belki bir anı seyyaledir derler. Bir anda akıp giden bir zaman dilimi. Sinan, benim bir saniyemi yarıya böl, yarım saniye, bir daha yarıya böl, bir daha, sonsuza kadar yarıya bölmeye bir an diyorlar. İşte fotoğraf karesi de tam o andır. Anı seyyale ne oluyor? Elinde tutamadığın, akıp giden bir zaman. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Dünya madem sonludur, değmiyor alakayı kalbe, madem sınırlıdır, mahduttur, elbet sonu yokluktur demişler. Madem böyledir, hayat-ı maddiyeyi nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın dereceyi hayatına çık, bak ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel onlar için haydır, hayatlar ve mevcuttur. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Koyuncu bak, Kader Risalesini anlamış adama söylüyor en son. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudadı birden isterim. 5. fıkra, şu fıkra Arabi geldiği için Arabi yazıldı diye 1. hatimeyi bitiriyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahu minelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.